Herkese merhaba, ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ilk defa Orta Doğu'da bir yere geldik. Yine gezmeye devam ediyoruz. Bugün Katar'ın başkenti Doha'dayız. Aslında birkaç gün boyunca buradayız ve buranın her tarafını gezmeyi düşünüyoruz. Güzel yemekler yemeyi hedefliyoruz. Teyzemle birlikte geldik. Detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi eski şehir olan, eski çarşı bölgesi olan Suk Vakıf tarafındayız. Ve burası şu an Cuma akşamı. Akşam saat 8.30 civarları. Oldukça kalabalık ama oldukça ışıltılı ve oldukça keyifli. Şimdi sizi buranın geleneksel kültürüyle tanıştırmak istiyorum. Katar bayrağını burada yukarıya bir dekor olarak koymuşlar resmen. Her taraf ışıl ışıl. Alt geçit var. Üst taraftan yoğun araba trafiği olduğu için böyle bir kolaylık yapmışlar. Bakın burada birçok mutfaktan yemeklere rastlıyoruz aslında. Orta Doğu'da yer alan mutfaklardan. Burada Irak restoranı var mesela. Onun yanında başka bir nereden? Kahire diyor. Yani Mısır'dan bir restoran. Restoranlar da hala kalabalık bu arada. Yani bakın yan taraflar hep dolu. Her yerden nargile kokusu geliyor. Bakın nargileler içiliyor. Isıtıcılar konmuş ama hava anormalde soğuk değil yani. Bir ince bir montla durabiliyorsunuz kesinlikle. Şu karşıdan bir yer gözüküyor. Orada İslami dersler veriliyormuş karşı tarafta. Burayı size yaşatmak istediğim için bu şekilde çekmek istedim. Bakın full böyle. Full. Tamamen baştan aşağıya. Restoranlar. Bir de bakın şimdi önümüzden birisi çöp topluyordu. Tam geçti. Yani o kadar temiz ki her yer. Şaşkınız bayağı. Başparmak heykeline geldik. Buranın ünlü simgelerinden bir tanesi. Orta Doğu'nun o gelenekselliğin hissiyatını böyle sonuna kadar yaşadığınız bir nokta Suk Vakıf bölgesi. Bir de gündüz görmek lazım tabii ama gündüz bu kadar böyle hareketli değilmiş. Sence Doha ilk izlenimlerine göre nasıl? Çok beğendim. Caddeleri kocaman, geniş. Sokaklar çok temiz. İnsanları çok iyi. Yardımseverler. Hani bir şey sorduğunda falan çok kibar, hemen cevaplıyorlar. Evet. Bir yerleri benzetmeye çalışıyorum ama farklı benzetemiyorum. Orta Doğu yani. Menüsünü biraz göstermek istiyorum. Mesela mercimek çorbası var, lentil. Burada meşhur çorbalardan ama tabii bizim alışık olduğumuz lezzetler çok fazla burada. Bakın salatalar var, soğuk mezeler var. Biz bir humus söyledik, humus denemek istiyoruz. Çünkü Orta Doğu'nun biliyorsunuz humusu çok meşhur. Farklı ürünler var, sıcaklar vesaire. Ama biz burada çok meşhur olduğunu duyduğumuz bir şey sipariş ettik. Telaffuz etmekte zorlanacağım, onun için söylemiyorum ama bir tavuklusu bir de etlisi var. Etli o söylediğim yemekten size tarif edemediğim altında buranın meşhur pilavı, üstünde etleri, yanında da böyle bir sosu geldi. Bunu döküp yiyormuşuz. Ve yanında humusumuz ve de yanında ekmeği bu şekilde bir öğün yaptık. Bakalım zaten bu arada bu büyük porsiyon ama bize biraz büyük geldi. Yeter gibi geldi. Bakalım göreceğiz. Yemekleri biraz yorumlayalım teyze. Nasıl bulduk? Bol baharatlı, sosu da ekşili. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8 veririm. 8. Sen? Ben de verebilirim ama acı seviyorsanız yiyebilirsiniz bence. Bir de sosu var. Sosu da çok ekşi, çok limonlu. Yani acı ve ekşi seviyorsanız bu yemek size göre. Böyle bir kokusu olamaz ya. Orta Doğu'nun en güzel şey olabilir bence. Bayıldım. Tahin ve limon. Müthiş. Ne diyorsun? Ben de beğendim. Ben buraya internete bakmıştım. Haritada bulamadım burayı. Yürürken teyzem dedi ki ya şuraya da bakalım mı dedi. Bir girdik. Burası çıktı. Ben bu yemeği yemek istiyordum. Bu kadar denk gelir. Saat tam 12 oldu. Yani bayağı geciktik aslında. İlk geldiğimiz kalabalığı tabii ki yok ama hala çok kalabalık. Hala bayağı bir insan. Bütün restoranlar, kafelerde nargile içiyor, çay içiyor, işte vakit geçiriyor, bir şeyler yiyor falan. Yemek servisi durmamış durumda. Acayip hareketli. Ve bu durum beni çok şaşırttı açıkçası. Hiç böyle bir şey beklemiyordum buradan. Hala oturanlar bayağı var. Kalabalık yani sokaklar. Baksanıza karşıdan bir sürü insanlar geliyor. Ama yani bir şey dikkatimi çekiyor. Sokaklarda her cinsiyetten insan tabii ki var ama genel anlamda bir böyle bir sanki ama yok.
Turistler mi acaba daha çok yoğunlukta? Bilmiyorum ya, bayağı bir erkekle karşılaşıyoruz gibi geliyor. Yani kadınlar da tabii ki dışarıda ama bir oransal olarak bilemedim. Koskocaman bir meydana rastladık ama burayı gündüz gözüyle görmek daha iyi olacaktır. Gerçekten çok büyük. Etrafında böyle ışıklandırılmış binaları görebiliyoruz. Burada kadınlar ev yemekleri yapıp sokakta satıyorlar. Tabii şu ana yemek ne kadar kalmıştır bilmiyorum ama bakın buralarda bu şekilde yemekler yapıyorlar. Bakın mesela burada çok güzel bir yemek pişiyor. Sıcacık. O hissiyat geldi. Hava biraz soğudu çünkü. Çok güzel yapıyor. Sanki hamurla yapıyor değil mi? Hamur. Evet. Hamur oldu bak, yoğurt. Evet, hamurla yapıyor. Yoğurt mu koyuyor? Kaymak mı? Bak bir şey koyuyor. Peynir gibi bir şey galiba. Böyle bakın buralarda böyle yemekler, ev yemekleri yapıyorlar diye biliyordum ama şimdi hamurlu bir şey yaptıklarına denk geldim. Hem peynir gibi bir şey hem de böyle bal gibi bir şey koydu. Yani hem tuzlu hem tatlı gibi bir şey mi diye düşünüyorum. Bir yandan da krebe benziyor. Vallahi böyle bir şey. خبز أرقاق. Okay. Okay. Teyzem dedi ki bana birazcık verebilir misiniz? Tatmak istiyorum. Hadi bir tat. Hem bal hem peynir gibi böyle tatlı ya. Çok güzelmiş tadı. Ben kaymak gibi tadı. Sıcak ve çok güzel. Ben çok tokum. Ben çok tokum, yiyemeyeceğim. İkram ettikleri için tadına baktım. Patlamak üzereyim. Çok yedik. Suk Vakıf'ın içerisine girdik ama ne yazık ki her yer kapı duvar. Çünkü bu saate tabii her yer kapandı. Biraz geciktik ya. Öbür taraflara yürüdük falan derken yemek yedik bilmem ne. Bir de zaten çok geç vardık. Bakın burada mücevherler vesaire falan her şeyler var. Yukarıda da güvercinler yuva yapmış. Ya dar sokaklarda işte tam olarak asıl Suk Vakıf dedikleri o çarşı bölgesi burası. Bizim yemek yediğimiz yer o meydanın öbür tarafında kalan kısım. Hepsine Suk Vakıf diyorum gibi gelmesin. Asıl Suk Vakıf burası. Orası da adını bilmediğim ama Suk Vakıf'a yakın olan bölgeler. Bakın her yer kapalı. Ay şuraya bakın mesela. Burada bir sanki böyle han gibi bir şey var. Bakın şurada. Uf 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 uf. Zaten bir altınlar gördük. Ay kedi geldi, korktum. Bu arada burası yarın da kapalı olacak. Çünkü yarın Cuma ve dar sokaklar her tarafta, şuna bakın. Yarın Cuma ve Cuma günleri dini gün. O yüzden buralar kapalı oluyor. Belli bir saate kadar özellikle her yer kapalı oluyor. Öğlen saatlerine kadar. Burayla ilgili garip bir şey söyleyeceğim. Üst tarafı kapalı ama yanları açık. Böyle dışarının soğuğu burada yok kesinlikle. Şu şekilde. Ya ara ara birçok böyle sokak var. Ya burası muhtemelen böyle her yer açık olduğunda inanılmaz böyle karmaşık bir yer olacak diye düşünüyorum açıkçası. Buralarda böyle baharatlardan tutun, işte mücevherlerden tutun, ya bütün hediyelik eşyalar vesaire, kıyafetler falan burada satılıyor. Böyle bütün geleneksel her şey. Her taraf yola açılıyor. Burayı açık olduğu bir vakitte görmek umarım ki nasip olur. Bize papaya ikram ediyorlar. Buradan alıyoruz. Hoppa. Thank you. Böyle bir yer. Bakın. Gece 12'yi geçti, yarım oldu. Hala böyle dükkanlar burada mevcut. Bakın burada böyle bir meydandayız. Bunu bize soydular. Ayıldık gerçekten. Mango ve papaya aldık buradan. 14 lirayla iki tane birer tane aldık. Sokağın ortasında mango papaya kim yer? Nerede yer? İşte biz. Mangolar Mısır'dan, papayalar da Suudi Arabistan'dan gelmiş. Orta Doğu'nun gözünü seviyoruz. Mangolarımızı yiyoruz. Otelimize doğru dönüşe geçtik. Kesinlikle çok güzel şeyler yedik. Meyveler dahil. Yaptığımız şeylerden, gezdiğimiz yerlerden çok büyük keyif aldım. Yarın çok daha güzel olacak. Bir de buranın gündüz halini ve de tabii o Suk Vakıf'ın içerisinde dükkanların açık olduğu halini görmek lazım. Çok hareketliydi ve bu da ekstra keyif verdi yani kesinlikle. Bakın böyle bir kısmın içerisinde yer alıyor Suk Vakıf aslında. Otelimiz bu tarafta. Yorucu bir yolculuk ve günün ardından günü kapatıyoruz. Odamıza geldik. Yarın yine dop dolu bir planımız var. Görüşmek üzere.